Herkese selamlar. Zamane Mutfağı YouTube kanalına hoş geldiniz. Hazır yılbaşı yaklaşırken sizlerle paylaşmak istediğim bir tarifim var. Özel sosu sayesinde içi sulu sulu ve lezzetli, dışı da nar gibi kızarmış bir bütün tavuk hazırladım. Yanına da bezelyeli ve mısırlı bir tane tane pirinç pilavı yaptım. Umarım dener ve beğenirsiniz. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen ki irtibatta kalabilelim. Hadi gelin hızlıca tarife başlayalım. Tarife öncelikle tavuğun sosunu hazırlayarak başlayacağız. Bunun için karıştırma kabının içerisine 1 yemek kaşığı yoğurt ekleyelim. Ve üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. Bunun yerine zeytinyağı da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı ketçap ve 1 tatlı kaşığı da biber salçası ekleyelim. Ve daha sonra üzerine 3 diş sarımsak rendeleyelim. Ve son olarak da damak zevkimize göre baharatlarımızı ekleyelim. Ben karabiber, kekik, yeni bahar, kimyon ve köri kullandım. Tüm bu baharatlar tavuğa çok yakışıyor. Eğer acı seviyorsanız diğer baharatlardan da ekleyebilirsiniz. Tüm malzemeleri güzelce karıştırarak hazır hale getirelim. Sos lezzetinin tavuğun tüm kısımlarını işleyebilmesi için tavuğun derisinin altına da sostan süreceğim. Bu yüzden parmağım yardımıyla ulaşabildiğim kadar iç kısımlarını açmaya çalışıyorum. Bu işlemi yaparken tavuğun derisini yırtmamaya özen gösterin. Yavaş yavaş parmağınız yardımıyla ileriye doğru gidebildiğiniz kadar gidin. Ve aynı şekilde but kısımlarına da sürebilmek için yine parmağınızla ilerletmeye çalışın. Açma işlemi tamamdır. Şimdi hazırladığım sostan birer tatlı kaşığı tavuğun iç kısmına bırakıyorum. Daha sonra elimle o sosu yayabildiğim kadar üstten yaymaya çalışıyorum. Bu şekilde yaparsanız sos lezzeti tavuğun iç kısımlarına da işlemiş olur ve daha lezzetli bir et elde etmiş olursunuz. Sadece deri kısmının çıtır olması, lezzetli olması bence yeterli değil. O yüzden bu yöntemle hazırlarsanız tavuğunuzun her yeri daha da lezzetli olmuş olacak. Daha önce denemediyseniz bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. İç kısımlar tamamsa tavuğun deri üstüne de artık kalan sosun hepsini sürüp her yerine eşit gelecek şekilde yayabiliriz. Soslama işlemi tamamsa artık tavuğumuzu toparlamaya başlayalım. Kürdanla kanat kısımlarını gövdesine gösterdiğim şekilde sabitleyelim. Bu arada siz de tavuk tariflerine benim gibi bayılıyorsanız sizler için kanalımda şimdiye kadar yayınlamış olduğum tavukla ilgili tarifleri tek bir linke topladım ve açıklama kısmına ekledim. Dilerseniz bu tarifi izledikten sonra onlara da göz atabilirsiniz. Mutlaka beğeneceğiniz bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Ve bundan sonra da kanalımda tavukla ilgili yapacağım birçok fikir var aklımda. O yüzden takipte kalmayı unutmayın lütfen. Kanatları sabitledikten sonra butları da toparlamak için tavuğun alt kısmındaki o boşta kalan deriye bıçakla delik açıyorum. Ve butların uç kısımlarını o deliğin içinden geçirip çapraz bir şekilde birleştiriyorum. Ve tamamdır. Eğer vaktiniz varsa tavuğunuzu bu şekilde sosladıktan sonra buzdolabında en az 2 saat boyunca dinlendirin derim. Eğer vaktiniz yoksa hemen fırına da gönderebilirsiniz. 180 derecelik fırında öncelikle üstü kapalı şekilde pişireceğiz. Bunun için yağlı kağıdı ıslatıp üzerini tamamen kaplayacak şekilde kenarlarını sıkıştırarak kapatıyorum. Eğer bu işlemi yapmazsak tavuğun üstü hızlıca kızaracak ama iç kısmı istediğiniz şekilde pişmeyecektir. O yüzden üzerinin hızlıca yanmaması için bu şekilde kapatarak öncelikle
bir 50 dakika boyunca 180 derecede pişiriyorum. Tavuğumuz pişerken hadi gelin lezzetli tane tane bir pirinç pilavı hazırlayalım. Bunun için tencerenin içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Sıvı yağ iyice kızdıktan sonra yarım saat boyunca tuzlu suda beklettiğim, iyice yıkadığım pirinçlerimi ekliyorum. Ve orta ateşte karıştırarak pirinçleri güzelce kavuruyorum. 5 dakika kavurduktan sonra üzerine tepeleme 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyip eriyene kadar kavurmaya devam ettim. Bu pilav için klasik 200 mililitrelik su bardağıyla 2,5 su bardağı pirinç kullandım. 2,5 su bardağı pirince de yaklaşık 3,5 su bardağı kaynar su ilave ederek pişiriyorum ben. Tabi pirincinizin cinsine göre su miktarı değişebilir. Daha sonra damak zevkinize göre tuzunu ekleyip son olarak da hazırladığımız bezelye ve mısırlarımızı ekleyelim. Ocağımızın altını kısıp tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve pilavımızı kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Pilavımız pişerken fırında 50 dakika boyunca 180 derecede pişen tavuğumuzu fırından alıp artık üzerini açabiliriz. Tavuğun yüksek kısımları gayet güzel kızarmış. Diğer kısımlarının da iyice kızarabilmesi için fırça yardımıyla borcamdaki yağdan alıp tavuğumun üzerine sürüyorum. Fırının derecesini biraz daha düşürdüm. 160 derecede bir yarım saat kadar daha pişirmeye devam ettim. Ve bu işlemi yaparken de ara ara yine tavuğumun üzerine o dipteki yağdan sürmeye devam ettim. Şimdi yarım saat daha 160 derecede pişmeye gönderiyorum. Bu arada pilava geri dönelim. Pilavımız suyunu tamamen çekmiş. Üzerine temiz bir mutfak bezi veya rulo peçete kapatıp kapağını kapattıktan sonra 20 dakika boyunca demlendirmeye bırakalım. Pilavımız hazır. Tavuğumuzu da fırından yarım saatin sonunda aldık. Artık sunum aşamasına geçebiliriz. Bu arada her tarifimde yapmış olduğum gibi bu tarifimde de kullanmış olduğum malzemelerin tümünü açıklama kısmına ekledim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Sizlere de kolaylık olur diye düşünüyorum. Ve eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz bana destek olmak için eğer tarifi beğendiyseniz beğeni butonuna basıp yorum ve önerileriniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Ne kadar çok beğeni, ne kadar çok yorum benim daha fazla insana ulaşabilmem demek. Destek olduğunuz için, yanımda olduğunuz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sunum aşamasında kanatları sabitlemek için kullandığımız kürdanları da tavuktan almayı unutmayın lütfen. Umarım tarifimi dener ve beğenirsiniz ve sevdiklerinizle de paylaşırsınız. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diliyorum. Tekrar görüşünceye kadar hepiniz hoşça kalın.